Ders 1. Etkili iletişim. Örneğin telefondaki yardım sesi size bir dağıtım listesinin nasıl kurulacağını söyleyecektir. Bu çok uygun. Kişileri organize etmeyi çok daha kolay hale getirir. Evet, dağıtım listesiyle aynı anda birden fazla kişiye mesaj gönderebilirsiniz. Kesinlikle. Zaman kazandırır ve herkesin aynı bilgileri almasını sağlar. Doğru mu? Hem kişisel hem de profesyonel iletişim için harika bir araç olduğunu düşünüyorum. Evet. Etkinlikleri koordine etmek veya güncellemeleri paylaşmak için özellikle yararlıdır. Kesinlikle. Bu araçları bir sonraki projemizde etkili bir şekilde kullandığımızdan emin olalım. Kesinlikle. Düzenli kalmak, ekip olarak daha iyi iletişim kurmamıza yardımcı olacaktır. Tamamen katılıyorum. İletişimimizi geliştirmek için daha fazla özelliği keşfedelim. Ders 2. Umut veren fırsatlar. Kulağa umut verici geliyor. Bu hafta sonu inanılmaz satışlar olduğunu duydum. Gerçekten mi? Ne kadardır? $40 satılıyorlar. Bu da elde ettiğiniz şey için epey bir hırsızlık. Bu doğru. Benzersiz bir şeyleri var mı merak ediyorum. Bence yapıyorlar, özellikle bahsettikleri yeni gelenlerle. Onları kontrol etmeyi çok isterim. Ama umarım gittiğimizde hala stokları vardır. Çok beklemeyelim. Böylesine harika bir teklifi kaçırmak hayal kırıklığı yaratır. Kesinlikle. Ve oradayken başka ne bulabileceğimizi kim bilebilir? Kesinlikle. Birlikte yeni şeyler keşfetmek ve keşfetmek her zaman eğlencelidir. Ders 3. Kalan planlar. Sanırım artıkları yarına saklamalıyız. O zaman tadı daha da güzel olacak. İyi nokta. Lezzetleri bir gecede karıştırma şansları gerçekten var. Ayrıca bizi tekrar yemek pişirmekten kurtarıyor. Bu bir bonus. Tamamen katılıyorum. Ama planı onaylamak için onları arayacağım. Kulağa hoş geliyor. Yarın için özel ürünleri olup olmadığını da sorabiliriz. Evet ve başka hangi yemekleri önerdiklerini bilmek güzel olurdu. Doğru. Çeşitliliğe sahip olmak her zaman harikadır ve önerilerini seviyorum. Kesinlikle. İşteyken en iyi yemeklerini sorduğumuzdan emin olalım. Kesinlikle bu sefer ne önerdiklerini duymak için sabırsızlanıyorum. Ders 4. Akıllıca rüya görmek. Sık sık bu rüya gerçekleşirse ne yapacağımı düşünüyorum. Çok para kazanırsan, umarım akıllıca kullanırsın. Tabii ki. Bunu anlamsız şeylere boşa harcamak istemem. Kesinlikle, anlamlı bir şeye yatırım yapmak çok daha tatmin edicidir. Seyahat etmeyi ve farklı kültürleri deneyimlemeyi çok isterim ama mantıklı. Kulağa harika geliyor. Topluluğunuzdaki diğer kişilere de yardımcı olabilirsiniz. Evet, geri vermek kesinlikle planımın bir parçası olurdu. Olumlu değişim yaratmak için servetinizi kullanmayı düşünmek ilham verici. Kesinlikle. Nereden geldiğimizi hatırlamak önemli değil mi? Ders 5. Coğrafi harikalar. Utah ve Arizona'nın bu kadar çarpıcı manzaralara sahip olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Kaliforniya körfezine güzel bir şekilde uyum sağlayarak benzersiz bir manzara yaratırlar.
Doğanın bu kadar çeşitli ekosistemler yaratması büyüleyici. Katılıyorum ve renklerin gün boyunca değişme şekli nefes kesici. Kesinlikle. Her saatin manzaranın farklı bir yönünü ortaya çıkarmasını seviyorum. Canlı bir resim gibidir. Işıkla sürekli gelişir. Kesinlikle. Yakında bu bölgeleri keşfetmek için bir gezi planlamalıyız. Bu harika olurdu. Yaşayacağımız maceraları şimdiden hayal edebiliyorum. Hadi gerçekleştirelim. Hepsini şahsen deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Ders 6. Gezi hazırlıkları. Yolculuk için paketlememiz gereken şeylerin bir listesini yapalım. Organizasyon anahtardır. Bu harika bir fikir. Erken başlamak hiçbir şeyi unutmamamızı sağlayacaktır. Doğru ve hem temel hem de eğlenceli öğeleri düşünmeliyiz. Evet, yol için atıştırmalıklar ve sürüş için iyi bir çalma listesi gibi. Mükemmel. Ayrıca otelde kesinti için bazı oyunlar hazırlayabiliriz. Kesinlikle. Eğlence seçeneklerine sahip olmak her zaman güzeldir. Ve tüm anılarımızı yakalamak için kameramı getirdiğimden emin olacağım. İyi düşünce. Bu yolculuğa sevgiyle bakmak isteyeceğiz. Kesinlikle. Bu listeye başlayalım. Bu gezi harika olacak. Ders 7. Doğanın eğlencesi. Ördekler gördüğümde ne kadar eğlendiğime inanmayacaksın. Gerçekten mi? Kaç tane vardı? Bir gölette sıçrayan 5 tanesi vardı ve çok güzeldi. Kulağa hoş geliyor. Hayvanları doğal ortamlarında izlemeyi seviyorum. Çok huzurluydu ve birbirlerine şakacı bir şekilde titriyorlardı. Ne kadar sevimli göründüğünü sadece hayal edebiliyorum. Gerçekten öyleydi. Küçük su partilerinin tadını çıkarıyor gibiydiler. Keşke onu görmek için orada olsaydım. Bir dahaki sefere macera için bana katılmanı sağlayacağım. Ders 8. Mükemmel zamanlama. Senin için bu zamanlama kulağa mükemmel geliyor. Harika. O zamana kadar senin evinde olacağım. Gitmeye hazır olacağım. Müthiş. Birlikte kaliteli zaman geçirmeyi dört gözle bekliyorum. Ben de. Birbirinizin arkadaşlığının tadını çıkarmak ve eğlenmek her zaman güzeldir. Kesinlikle. Konuşacak ve paylaşacak çok şeyimiz var. Son zamanlarda yaptığın her şeyi duymak için sabırsızlanıyorum. Bazı heyecan verici hikayelerim var ve senin de yaptığını biliyorum. Kesinlikle. Birlikte zamanımızı en iyi şekilde değerlendirelim. Kesinlikle. Yakında görüşürüz. Harika bir gün olacak. Ders 9. Klima tamirleri. Isı gelmeden klimayı tamir edebilir misiniz? Sanırım bunu başarabilirim. Çok karmaşık olmamalı. Bu bir rahatlama olurdu. Onsuz gerçekten rahatsız olur. Tamamen anlıyorum. Öğleden sonra bir göz atacağım. Mükemmel. Herhangi bir alete ihtiyacınız olursa sadece bana bildirin. Bunun için minnettarım. Sahip olduklarımı toplayıp başka neye ihtiyacım olduğunu göreceğim. Harika. Ne kadar çabuk düzeltirsek bu sıcakta o kadar iyi hissedeceğiz. Kesinlikle. Ben üzerindeyim. Kısa sürede çalışmasını sağlayacağız. Teşekkür ederim.
Tekrar serin bir esintinin tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Ders 10. Renkler ve kokular. Son zamanlarda kokuları, renkleri ve şekilleri düşünüyordum. Bu ilginç. Bunlar için en iyi fikirleri nereden bulabilirim? Sanat mağazalarının ilham almak için genellikle harika malzemelere sahip olduğunu gördüm. Bu mantıklı. Keşfedilecek çeşitli malzemeler sunuyorlar. Artık galerileri ziyaret etmek yaratıcılığı beklenmedik şekillerde ateşleyebilir. Kesinlikle. Diğer sanatçıların çalışmalarını görmek yeni fikirleri ateşleyebilir. Gerçekten olabilir. Olaylara farklı bir perspektiften bakmak her zaman ferahlatıcıdır. Katılıyorum. Yakında bir sanat sergisine bir gezi planlayalım. Evet, seninle tüm bu yaratıcılığa dalmak için sabırsızlanıyorum. Ders 11. Yerli yaşamak. Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarına yakın birçok Kızılderili çiftçilik ve avcılığın bir kombinasyonuyla yaşıyor. Bu büyüleyici. Her iki yaşam tarzını nasıl dengeledikleri inanılmaz. Evet, nesiller boyunca aktarılan zengin bir gelenek. Toprak ve doğa ile olan derin bağlarına hayranım. Kesinlikle. Kaynaklara saygı duyan sürdürülebilir bir yaşam biçimidir. Uygulamaları ve gelenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim. Kültürlerini keşfeden belgeseller veya kitaplar aramalıyız. Harika fikir. Onların yaşam tarzını anlamak aydınlatıcı olurdu. Buna dalalım. Birlikte keşfetmeye değer bir konu. Ders 12. Dönüm noktası motivasyonu. Son zamanlarda kendim için bazı kişisel kilometre taşları belirlemeyi düşünüyordum. Bu harika bir fikir gibi geliyor. Motive olmanıza gerçekten yardımcı olabilir. Kesinlikle. Ayrıca daha keyifli hale getirmek için bir arkadaşımla çalışmak istiyorum. Bunlar harika fikirler. Bir egzersiz arkadaşına sahip olmak sizi sorumlu tutabilir. Bu yeni planla ne kadar ilerleme kaydedebileceğimi görmek beni heyecanlandırıyor. Ben de. Kilometre taşlarını izlemek inanılmaz derecede ödüllendirici olabilir. Yol boyunca küçük zaferleri bile kutlamak kesinlikle harika hissettiriyor. Kesinlikle. Artı, yolculuğu çok daha ilginç ve eğlenceli hale getiriyor. İlerlememi sizinle paylaşmak ve sizinkini de duymak için sabırsızlanıyorum. Ders 13. Farklı özellikler. Merak ediyorum. Emin olun hangi renktedirler ve farklı özellikleri var mı? Gerçekten göze çarpan mavi ve yeşil tonlarıyla oldukça canlılar. Bu ilginç. Renklerin doğada böyle ortaya çıkmasını seviyorum. Evet, ayrıca onları daha da özel kılan benzersiz desenleri var. Desenler gerçekten karakter ekleyebilir ve her birini benzersiz hissettirebilir. Kesinlikle. Doğanın böyle bir çeşitliliği nasıl yaratabildiği büyüleyici. Onları şahsen görmeyi çok isterim. Nefes kesici olmalı. Gerçekten öyle. Farklı özelliklerini yakından gözlemlemek bir deneyimdir. Onları görmek için bir gezi planlayalım. Bence unutulmaz olurdu. Ders 14. Ürün keyfi. Ürünlerin kalitesinin harika olduğunu duydum. Bu cesaret verici bir haber. Müşterilerden bu kadar olumlu geri bildirimleri duymak harika. Evet, insanların memnun olduğunu bilmek her zaman iyi bir işarettir.
Onları kendim denemek beni daha heyecanlandırıyor. Katılıyorum. Sözlerini gerçekten yerine getiren yeni ürünler keşfetmeyi seviyorum. Ayrıca, kaliteye ve işçiliğe öncelik veren markaları desteklemek güzel. Kesinlikle. Değerli bir şeye yatırım yapmak iyi hissettiriyor. Bu ürünlerin bir listesini yapalım ve hangilerini denemek istediğimizi görelim. Harika fikir. Orada ne olduğunu keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ders 15. Heyecanlı kaçamak. Bu gezi için gerçekten heyecanlıyım. İkimiz için de ferahlatıcı bir mola olacak. Evet, bunu düşünerek stresin erimesini şimdiden hissedebiliyorum. Kesinlikle. Rahatlamak ve şarj etmek için biraz zaman hak ediyoruz. Yeni yerler keşfetmek ve güzel manzaraların tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Bu en iyi kısım olacak. Macera her zaman neşe getirir. Artı, birlikte harika anılar yaratmak için harika bir fırsat. Kesinlikle. Bu kaçamakta deneyimleyeceğimiz her şeyi dört gözle bekliyorum. En iyi şekilde yararlanalım ve her anın tadını çıkaralım. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Unutulmaz olacak. Ders 16. Tarihsel zorluklar. İskoçya'nın dağlık bölgelerindeki insanlar için 18. yüzyıl gerçekten çok zordu. Evet, çoğu insanın topraklarda çiftçi olarak çalıştığını okudum. Zorlu bir hayattı, özellikle karşılaştıkları sert hava koşullarıyla. Kesinlikle. O zamanlarda hayatta kalmak için inanılmaz derecede dirençli olmaları gerekiyordu. Zorluklar karşısında güçlerine ve kararlılıklarına hayranım. Ben de. Onların mücadelelerini ve fedakarlıklarını hatırlamak önemlidir. Hikayeleri insan ruhunun dayanma yeteneğinin bir kanıtıdır. Evet, tarihlerini öğrenmek bugün bize gerçekten ilham verebilir. Deneyimlerine daha derine dalalım. Bu büyüleyici bir konu. Ders 17. Umut dalgalanması. Topluluklara yayılan umut dalgalanmasını düşünüyordum. Bu güzel bir düşünce. Eylemlerimizin başkalarını nasıl etkileyebileceği şaşırtıcı. Evet, milyonlarca farklı enerji merkezinden geçmek güçlüdür. Gerçekten öyle. Bu dalgalanmalar olumlu bir değişim dalgası oluşturabilir. Kesinlikle. Her küçük nezaket eylemi önemli bir etki yaratabilir. Bu fikri seviyorum. Eylemlerimize daha fazla dikkat etmemizi teşvik eder. Kesitte, nereye gidersek gidelim umut dalgalanmaları yaratmaya çalışalım. Ben bunun yanındayım. Birlikte daha fazla insana ilham verebiliriz. Kesinlikle. Olasılıkları düşünmek heyecan verici. Ders 18. Amerikan tarihi. Bu baskı koleksiyonu 1934 ve 1945 yılları arasında Amerika'nın dikkat çekici bir resmini veriyor. Evet, çarpıcı görsellerle tarihte böylesine önemli bir zamanı yakalıyor. Sanatın geçmişle ilgili hikayeleri bu kadar etkileyici bir şekilde anlatabilmesini seviyorum. Kesinlikle. Her baskı, o zamanki insanların hayatlarına bir bakış sunuyor. O zamandan beri toplumun nasıl geliştiğini görmek büyüleyici. Kesinlikle. Bu görüntüler gerçekten duyguları ve yansımaları uyandırabilir.
Bence bu baskıları birlikte araştırmalıyız, dikkatimizi hak ediyorlar. Evet, kendimizi bu tarihi yolculuğa sokmak için bir gün planlayalım. Ne keşfettiğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 19. Anayasal monarşiler. Bu ülkelere anayasal monarşiler denir. Çünkü bunlar hükümdarın sınırlı yetkilere sahip olduğu demokrasilerdir. Bu ilginç bir sistem. Hem geleneğe hem de modern yönetime izin veriyor. Kesinlikle. Kararlılık ve temsil sağlayabilen benzersiz bir karışımdır. Tarihsel kökleri onurlandırırken insanların değerlerini nasıl yansıttığını seviyorum. Evet ve farklı ülkelerin bu sistemi nasıl uyguladığını görmek büyüleyici. Kesinlikle. Siyasi yapıları hakkında bilgi edinmek oldukça aydınlatıcı olabilir. Bu monarşilerin nasıl işlediğinin ayrıntılarına daha derinlemesine dalalım. Bu konuyu daha fazla keşfetmekten heyecan duyuyorum. Bugün çok alakalı. Evet, harika bir tartışma olacak. Ders 20. Hayatın telaşı. Bilirsin, ailem her zaman yavaşlamamı söyler çünkü her zaman acelem var. Yaşama hızımızın bazen küçük şeyleri özlememize neden olması ilginçtir. Belki de bu yüzden sık sık aceleyle hissediyorum ve anın tadını tam olarak çıkarmıyorum. Kesinlikle. Nefes almak için biraz zaman ayırmak bakış açınızı gerçekten değiştirebilir. Sanırım sadece hayat boyunca acele etmek yerine mevcut olmaya daha fazla odaklanmam gerekiyor. Bu harika bir fikir. Farkındalık genel deneyiminizi gerçekten geliştirebilir. Evet, sadece hedefi değil, yolculuğu takdir etmek istiyorum. Kesinlikle. Bu dengeyi bulmak, daha tatmin edici bir yaşamın anahtarıdır. Bu değişiklikleri yapmaya başlamak için heyecanlıyım. Yavaşlamak için asla geç değildir. Ders 21. Müzikal tercihler. En sevdiğim grupların şarkılarını çalmayı seviyorum. Gevşemek için harika bir yol. Kulağa harika geliyor. Tercih ettiğiniz belirli bir tür var mı? Rock ve indie karışımından hoşlanıyorum. Enerjiyle ilgili beni büyüleyen bir şey var. Bu türlerin çok zengin bir geçmişi ve çeşitliliği var. Sıkılmak zor. Kesinlikle. Bu tarzlara uyan yeni gruplar keşfetmeyi seviyorum. Size ilham veren yeni sesler bulmak her zaman heyecan vericidir. Evet ve canlı performanslar daha da iyi. Atmosfer elektrikli. Kesinlikle. Kalabalığın içinde müzik deneyimlemek gibisi yoktur. Bir ara birlikte bir konser izlemeyi planlayalım. Harika olurdu. Ders 22. Maceracı ruh. Bu öngörülemeyen olaylar sizi daha fazla keşfetmekten caydırdı mı? Hiç de değil. Bana macerayı kucaklarken daha temkinli olmayı öğrettiler. Bu sağlıklı bir bakış açısı. Her şey deneyimlerden öğrenmekle ilgili. Kesinlikle. Her meydan okuma sadece daha sonra anlatabileceğimiz hikayelere katkıda bulunur. Bu tutuma hayranım. Aksiliklerden bağımsız olarak ilerlemeye devam etmek önemlidir. Evet, her maceranın bizi olması gerektiği gibi şekillendirdiğine inanıyorum. Bundan sonra bizi hangi yeni deneyimlerin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Ne olursa olsun o maceracı ruhu canlı tutalım. Kesinlikle. Hayat her fırsatı keşfetmemek için çok kısa. Ders 23.
Risk analizi. Katılıyorum. Kapsamlı bir risk analizi yapmak başarımız için çok önemlidir. Evet, potansiyel tuzakları anlamak bizi büyük aksiliklerden kurtarabilir. Bu, riskleri azaltmak için hazırlıklı olmak ve stratejilere sahip olmakla ilgilidir. Kesinlikle. Proaktif bir yaklaşım, zorlukların etkili bir şekilde üstesinden gelmemizi sağlar. Daha geniş bakış açıları için ekibi de bu analize dahil etmeliyiz. Bu harika bir fikir. İşbirliği genellikle daha kapsamlı içgörülere yol açar. Bulgularımızı tartışmak ve girdi toplamak için bir toplantı ayarlayalım. Bunu dört gözle bekliyorum. Birlikte sağlam bir plan oluşturabiliriz. Evet, ekip çalışması başarı şansımızı önemli ölçüde artıracak. Ders 24. İş kalışı. Evet, ofise yakın bir iş otelinde oda ayırttım zaten. Kulağa uygun geliyor. Bize çok fazla işe gidip gelme zamanı kazandıracak. Kesinlikle. Toplantılarımız için iyi dinlendiğimizden emin olmak istedim. Akıllı düşünme. Yakın olmak, zamanımızı daha iyi yönetmemizi de sağlayacaktır. Kabul ettiğine sevindim. Verimliliğimizi en üst düzeye çıkarmak önemlidir. Kesinlikle. Artı, yakınlarda olanaklara sahip olmak konaklamamızı daha konforlu hale getirecek. Evet, her şeyin yerinde olduğu verimli bir yolculuk için sabırsızlanıyorum. Ben de, profesyonel olarak bizim için büyük bir fırsat olacak. En iyi şekilde yararlanalım ve hedeflerimize ulaşalım. Ders 25. Alışveriş başarısı. Tamam, sanırım alışverişimizi bitirdik. Oldukça verimli bir yolculuktu. Evet, ihtiyacımız olan her şeyi herhangi bir güçlük çekmeden bulmak harika hissettirdi. Şimdi gidip uçağa binelim. Maceramızı dört gözle bekliyorum. Kesinlikle. Bu yolculuğun bizi nereye götürdüğünü görmek için sabırsızlanıyorum. Umarım binmeden önce rahatlamak için yeterli zamanımız olur. Ben de, yolculuğumuzun bir sonraki ayağından önce biraz kesinti mükemmel olurdu. Acele edelim o zaman. Böyle başarılı bir alışveriş çılgınlığından sonra uçağımızı kaçırmaktan nefret ederim. İyi fikir. Çabucak kapıya gidelim. İleride olanlar için heyecanlıyım. Bu unutulmaz olacak. Ders 26. Aile dinamikleri. Ailenizin en büyüğü müsün yoksa kardeşlerin var mı? Hayır, bir ablam var ve o benim için her zaman harika bir rol model oldu. Bu harika. Büyük bir kardeşe sahip olmak deneyimlerinizi gerçekten şekillendirebilir. Kesinlikle. Bana hayat ve zorluklarla gezinme hakkında çok şey öğretti. Bunun ne kadar destekleyici hissettirmesi gerektiğini hayal edebiliyorum. Aile dinamikleri önemlidir. Evet, özel bir bağımız var ve onun bilgeliğini takdir ediyorum. Bakacak ve öğrenecek birine sahip olmak harika. Kesinlikle. İlişkimize ve sağladığı rehberliğe değer veriyorum. Aile bağlantıları hayatımızı pek çok yönden zenginleştirebilir. Ders 27. Taze buluntular. Tüm bu taze meyve ve sebzelere bakın. Harika görünüyorlar. Gerçekten yapıyorlar. Renkler çok canlı ve davetkar. Çiftçi pazarlarında alışveriş yapmayı seviyorum. Kalite her zaman üstün. Kesinlikle.
Yerel çiftçileri desteklemek ve taze ürünler almak güzel. Ayrıca taze malzemelerle yemek pişirmek lezzette büyük bir fark yaratır. Evet, hazırlayabileceğimiz lezzetli yemekleri şimdiden hayal edebiliyorum. Eve götürüp denemek için bazı favoriler seçerim. Harika fikir. Bu taze buluntularla bazı yeni tarifler denemek için sabırsızlanıyorum. Bu eğlenceli olacak. Hadi sepetimizi en iyi seçimlerle dolduralım. Ders 28. Güven oluşturmak. Karşılıklı saygı, kişisel veya profesyonel olsun, herhangi bir ilişkide başarının anahtarıdır. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Güven işbirliğini ve iletişimi geliştirecek. Kesinlikle. İnsanlar saygı duyulduğunu hissettiklerinde açıkça katkıda bulunma olasılıkları daha yüksektir. Evet, güvenli bir ortam yaratmak yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eder. Güven kurmanın zaman aldığına inanıyorum ama inanılmaz derecede ödüllendirici. Kesinlikle. Bu ilişkileri tutarlı bir şekilde beslemek önemlidir. İleriye dönük etkileşimlerimizde saygıya öncelik verdiğimizden emin olalım. Kesinlikle. Güçlü bir temel birlikte daha büyük başarılara yol açacaktır. Bu güveni oluşturmanın getirdiği olasılıklar beni heyecanlandırıyor. Ders 29. Başarıyı tanımlama. Şöhret veya servet gibi bazı insanların isteyeceği şeylerden hiçbirini istemiyorum. Bu ilginç bir bakış açısı. Başarı çok farklı şeyler ifade edebilir. Kesinlikle. Benim için kişisel tatmin ve anlamlı ilişkilerle ilgili. Evet, gerçek mutluluk genellikle dış doğrulamadan ziyade içeriden gelir. Yüzeysel hedefleri kovalamaktansa otantik yaşamaya odaklanmayı tercih ederim. Kesinlikle. Günlük anlarda neşe bulmak gerçekten önemli olan şeydir. Bu zihniyete hayranım, birinin değerleri şöhret yerine öncelik verdiğini duymak ferahlatıcı. Teşekkür ederim. Bunun daha tatmin edici ve dengeli bir hayata yol açtığına inanıyorum. Başarıyı kendi şartlarımızla tanımlamak için birbirimizi cesaretlendirmeye devam edelim. Ders 30. Uygun fiyatlı seçimler. Bu ürün üzerinde çok şey buldum. Uygun fiyatlı ve iyi durumdaydı. Bu harika. Kutudan çıkar çıkmaz kullanımı kolay mıydı? Evet, kurulumu kolaylaştıran açık talimatlarla geldi. Ürünlerin kullanıcı dostu olmasını seviyorum. Her şeyi çok daha basit hale getiriyor. Kesinlikle. Karmaşık kurulumlarla mücadele etmek zorunda kalmamayı takdir ediyorum. Zorluk çekmeden iyi çalışan bir şey bulmak her zaman rahatlatıcıdır. Sanırım akıllıca bir seçim yaptım. Amacına mükemmel bir şekilde hizmet edecek. Kesinlikle. Zamanla nasıl performans gösterdiğini görelim. Geri bildiriminizi duymaktan heyecan duyuyorum. Sizi haberdar edeceğim. Bu satın alma hakkında iyi hislerim var. Ders 31. Seyahat önerileri. Kulağa harika geliyor. Bu şehirde ziyaret etmenizi tavsiye ettiğiniz özel bir yer var mı? Kesinlikle. Tarihi bölgeye göz atmalısınız. Cazibe dolu. Oradaki mimarinin çarpıcı olduğunu duydum. Kendim görmeyi çok isterim. Evet, rahatlayabileceğiniz ve atmosferin tadını çıkarabileceğiniz bazı güzel kafeler var. Kulağa mükemmel geliyor. Yerel kültür yemeklerle deneyimlemekten her zaman zevk alırım.
O bölgede kesinlikle bazı gizli mücevherler bulacaksınız. Sadece keşfetmeye zaman ayırın. İpuçlarını takdir ediyorum. Bunu güzergahıma eklediğimden emin olacağım. Pişman olmayacaksınız. Şehrin en önemli noktalarından biri. Orada harika anılar yakalamayı dört gözle bekliyorum. Ders 32. Kariyer beklemeleri. Sormamın sakıncası yoksa kariyer hedefleriniz neler? Hiç de değil. Teknoloji sektöründe proje yöneticisi olmayı hedefliyorum. Bu etkileyici. Çok sayıda fırsatı olan heyecan verici bir alan gibi geliyor. Evet, her zaman gelişen dinamik bir alan olduğuna inanıyorum. Bu rolde yeteneklerinizin ne kadar değerli olacağını görebiliyorum. Teşekkür ederim. Başarılı olmak için, gerekli deneyimi kazanmak için çok çalışıyorum. Görünüşe göre sağlam bir planınız var. Buna hayranım. Desteğiniz için minnettarım. İlerlemeye devam etmem için beni motive ediyor. Hedeflerine ulaşmanı görmek için sabırsızlanıyorum. Harika şeyler yapacaksın. Ders 33. Yerel lezzetler. Bu etkileyici. Oradayken herhangi bir yerel lezzet denediniz mi? Evet, birkaç geleneksel yemeği denedim ve kesinlikle lezzetliydiler. Seyahatin bizi yeni tatlar ve mutfak deneyimleriyle tanıştırmasını seviyorum. Ben de. Bir bölgenin eşsiz mutfağını tatmanın özel bir yanı var. En sevdiğin yemek neydi? Bunun hakkında daha fazlasını duymak isterim. Deniz mahsulleri yahnisi inanılmazdı. Çok zengin tatları ve taze malzemeleri vardı. Bu ağız sulandırıcı geliyor. Fırsat bulursam denemek zorundayım. Kesinlikle. Bölgeyi ziyaret eden herkes için mutlaka denenmesi gereken bir yer. Bir sonraki seyahatimde yerel yemek sahnesini keşfetmekten heyecan duyuyorum. Ders 34. Pazarlama içgörüleri. Herhangi bir başarılı pazarlama stratejisinde otorite ve sadakat hayati önem taşır. Kesinlikle. Hedef kitlenizle güven oluşturmak, uzun vadeli başarı için çok önemlidir. Bir pazarlama kampanyasının etkinliğini ölçmek için herhangi bir ipucunuz var mı? Evet, etkileşim oranları ve dönüşüm oranları gibi ölçümleri izleme değerli bilgiler sağlayabilir. Bu harika bir nokta. Müşteri geri bildirimlerini analiz etmek, stratejilerin iyileştirilmesine de yardımcı olabilir. Kesinlikle. Hedef kitlenizi dinlemek, daha iyi yankı uyandıran ayarlamalara olanak tanır. Veriye dayalı bir yaklaşım, sonuçları iyileştirmenin anahtarı gibi görünüyor. Kesinlikle. Ne kadar bilgili olursanız, o kadar iyi kararlar verebilirsiniz. Bu stratejileri bir sonraki kampanyamızda uygulamak için sabırsızlanıyorum. Ders 35. Son tarihleri yönetme. Son teslim tarihlerinin ortasında hayat zor değil mi? Kesinlikle. Bazen bunaltıcı gelebilir. Özellikle birden fazla projede. Yoğun dönemlerde iş-yaşam dengesinin nasıl korunacağına dair herhangi bir ipucu var mı? Evet, net öncelikler belirlemenin ve mola vermenin çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bu mantıklı. Üretken kalmak için şarj etmek önemlidir. Kesinlikle. Ayrıca yükümü hafifletmek için mümkün olduğunda görevleri devretmeye çalışıyorum. Akıllı düşünme. İşbirliği, sıkı teslim tarihlerinin yükünü gerçekten hafifletebilir. Katılıyorum.
Her şey daha akıllı çalışmakla ilgili. Daha sıkı değil. İpuçlarını paylaşmaya devam edelim. Yoğun zamanlarda birbirimizi destekleyebiliriz. Ders 36. İzleyiciyi etkilemek. Harika. Sahip olduğum bir başka öneri de daha fazla soru sorarak izleyicinin ilgisini çekmek. Bu harika bir fikir. Etkileşimi teşvik eder ve ilgisini çeker. Evet, sadece bir monologdan ziyade bir diyalog oluşturmak önemlidir. Kesinlikle. İnsanlar dahil olmayı ve seslerinin duyulmasını takdir ediyor. Gelecekteki içerik için değerli geri bildirimler toplamamıza da yardımcı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. İzleyicilerimizi dinlemek, ileriye doğru ilerlememizi yönlendirebilir. Bir sonraki oturumumuzda kullanmak için bazı ilgi çekici soruların beyin fırtınası yapalım. Gemideyim. Bu, sunumumuzu çok daha dinamik hale getirecek. Seyircinin yeni yaklaşımımıza nasıl tepki verdiğini görmek için sabırsızlanıyorum.